Merhaba arkadaşlar. Bugün mezun olduğum okula geldik. Near East University, Yakın Doğu Üniversitesi. Burada hazır gelmişken otomobil müzesine de uğradık. Vay, bayağı güzel olmuş. Nereden başlasak? Eskilerden başlayalım. Yenilere doğru gidelim o zaman. Bu müze arkadaşlar basket sahasıydı. Sonra bu halini aldı. Bu en son hali. Daha geçen aylarda geldiğimde tadilattaydı. Bayağı güzel olmuş. Cinquecento ile başlayalım. Fiat 500. Hemen yanında eski daha BMW olmadan Austin'ken mini, orijinal mini. Kıbrıs'ta arkadaşlar bu minilerden bulma şansınız var. Yani Türkiye'ye göre daha fazla. Ya burada da az. Bunun orijinalliğinde çünkü şu mini light jantlar falan kendi başına bir şey. Onları bulmak, o lastikleri bulmak bile ayrı bir zorluk ama bayağı güzel örnekler. Hillman Hunter. Doktor Suat Günsel'in ilk kararı. En sevdiğim kasalardan biri Ford MK1 arkadaşlar. Meksiko. Yani ben hani diyorsunuz ya abi ne istiyorsun araba? Bana bir tane Meksiko yeter. Ömür boyu kullanırım. 150 beygir olsun. Hiç gerek yok başkasına. Hemen eski Morgan'lardan yanında. MG Midget arkadaşlar. Bu bizim Arca'nın yan komşusunda vardı. MG Midget. O hemen yanında bir efsane. James Dean'in de kaza yapıp öldüğü otomobil. Bunun grisi. Bunun kupesiydi galiba. Bu gerçek efsane. Yani şunun güzelliğine bakın. Kupası bile var abi. 356 Speedster. Ya bu zaten bununla beraber hemen yanında Jaguar F E-Type var. Pardon, E-Type değil. Dur bakalım neymiş. XK120. Muhteşem. Yani direkt rüzgar şekillendirmiş arabayı. Hemen yanında bir Corvette. 1954 C1. Ya şunun güzelliğine bir bakın ya. Şunun güzelliğine bir bakın. Çok yakın arkadaşlarımla geldim. Can Mecidi ve Tibet Tokat. 190 SL. Çok sevdiğim. 300 SL gibi değil tabi ama 190 SL de güzel klasiklerden biridir. İçi kırmızı deri, en sevdiğim kombinasyon. 300 SL ilk tüp şasili otomobildir tarihte. Zamanın ötesinde bir teknolojiye sahiptir. Bu 190 SL kabrio bu değil. Ama o Goulding Martı Kanat 300 SL gerçekten efsanedir. Yani şimdinin AMG GTS'i gibi düşünün. Şimdi size seveceğiniz bir otomobil Lotus Elan arkadaşlar. Daha o zamandan işte Lotus yapmış hafif 1969. Ford Anglia. Ford Anglia filmde oynadı bu araba. Kod adı Venüs filminde oynadı, tamam. Hemen tabii ki reisi çekiyoruz. Rolls Royce. Hala iyi duruyor ya. Yani şunun o arma falan muhteşem, baksana. Hala zengin. Tank yani tank. Hala zengin. Ve silecekleri Krom. hayır Fırça. fırça. Austin Princess. Bu makam arabası ya. Doktor Fazıl Küçük'ün makam arabasıymış zaten. Makam arabası. Doktor Fazıl Küçük arkadaşlar ilk Cumhurbaşkanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Morris. Austin Morris. Ya eskiden daha güzelmiş otomobiller, o kesin de. Mercedes 180. İlk şeyler, ilk böyle dizaynlar şeyler. Çok tatlı. Wolseley 1933. Yani burada ciddi bir tarih var. Şu mesela bak, kupe tasarımı görüyor musun? Çok iyi. Camlar. Doğal Muhteşem. havalandırma. Austin. Ben bunu kapalısına Amerika'da bindim. Bu T model mi bilmiyorum ama T modele ben Amerika'da binmiştim. Bayağı keyifliydi yani, tır 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 gidiyorsun. 16 beygir. Sizin güneş arabası kaç beygirdi ya? Buick. Bu Bak o zaman bile Buick böyle hani premium olmaya çalışan bir şeydi. Hani kaplamaları, şeyleri. Bu müzenin ilk arabalarından. Hatırlıyor Evet. musunuz? Evet. Bu müzenin ilk arabalarından ve bunda lambalar gaz yağı galiba. Gaz yağıyla olabilir. Gaz yağı. Bunun lambaları kesin öyle. Bak, 26 görüyor musun? beygir. Zaten eskiden küçücüktü ya. 1909. 3.3 litre. Ve hala baksana süper duruyor. Bu da Mercedes-Benz miydi bu ilk? Yok değil. Neydi Ha, bu? Bu abi, bu özür dilerim. Cresmobil. İlk şey buydu. Bu evet. Tek piston. Bu araba ve lambalara bakın. Abi motor baksana harika ya. Bu acaba hala çalışıyor mu? Çalışıyor. Cresmobil 1899.
Yani tarih. Şurada yalnız bir arabayı atladık. Onu atlamamamız lazım. Önemli çünkü o. Ben bunun restore edilmeden önceki halini hatırlıyorum. Bu arkadaşlar Cadillac Eldorado. Meşhur Eldorado vardır ya, işte onun ilk örneklerinden. Muhteşem ya, şu dizayna bak. Reis. Şu kromların güzelliğine bak. Evet, burası klasik bölümüydü arkadaşlar. Daha eski. Şimdi biraz daha modern zamanın otomobillerine geldik. Burada klasiklerden bu neydi? Bakmadan söyleyeceğim. 70'li yılların otomobiliydi. Plymouth, ama hangisi detayını unuttum. Bakalım neymiş? Ha, Barracuda. Ulan nasıl unuturum? Barracuda ya. Barracuda efsanedir. Hemen yanında Supercharger'ı gördüğünüz gibi bir tane Challenger RT. Şunları görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar var ya, adamı alır içine. Hoosier lastikleri var zaten. Hoosier mı? Tabii klasik drag lastikleri zaten. Direkt yani muhteşem ya. Buradan Cem Erdinç'e selam yolluyoruz. Kendisi sever klasik otomobilleri. Corvette C4'tü bu galiba. C3 müydü, pardon. 200 beygir 4 ileri otomatik. Firebird. Bu Firebird'ün hepiniz bilirsiniz, Rocky'nin şeyi vardı. Rocky'nin filminde bir Firebird vardı. Trans Am Remair. Kaputta da böyle kartal resmi, o efsanedir. Aynı araba, sadece o dikal yok. Plymouth. Biraz daha yeni nesillere geçiyoruz. Zaten arkamda da fena makineler var. Göstereceğim arkadaşlar hepsini. Aynen. Arkamda yani neler var göreceksiniz. Jaguar çok severim. XKR. Yenilerden Maserati Grand Cabrio. Sesi muhteşemdir. Grand Cabrio'nun sesi V8 muhteşem. Yeni nesil otomobillerde en güzel sese sahip otomobillerden biri Maserati Grand Cabrio. Hemen yanında DB9 ve tabi bütün camianın kralı Godzilla GTR R35. Ama ben R35 mi yoksa şu yandaki mi dersen, ben R34'ü alırım. Ha? Bak abi, R34 R34 abi. R34. Ya şunun duruşu hiçbir şeyde yok. Hemen yanında R32. Bu da fena. Yani bunlar, ama R34 benim için yeri ayrıdır. R35 yerine tercih ederim yani R34'ü. Ama R35 tabi yeni nesil. Hemen yanında da yine Skyline. Bu drift içindi galiba. Hatta bunun resimleri de vardı. Bayağı bu artık roll cage falan var içinde, yapılı. Evo 6 Tommy Makinen Edition. Evo 6'yı severiz. Yarışmışlığım da vardır Evo 6 ile. Tam bir delikanlı otomobili. Mekanik kilit, ön arka. Yani şu hakikaten kullanması çok keyifli, yarışması çok keyifli. Tam bir rally otomobili. Zaten çok orijinal kalmış örneklerden biri. Tommy Makinen Edition'lar. Hemen yanında yine dolu bir Impreza. Burası katil bölüm. Burası katil bölüm. Aynen. Hemen yanında Subaru Impreza STI 2008 2.5'lardan. Bu da yine, ya buradaki otomobillerin çoğu günlükte kullanılan ve çoğu da dolu otomobiller. Yani bayağı ağır modifiyeli. Zaten şuradan Samco hortumlar, işte Autobahn diye silikon hortumlar falan, hepsi yapılı. 650 beygirmiş arkadaşlar. Yani bayağı motor içinden dışına. Şöyle ortaya daha geçmiyorum. Yine buradan devam ediyoruz. Lotus Elise. Geçen Alfa 4C'nin lansmanına gittik biliyorsunuz. O genleri taşıyor. Yani Alfa 4C aslında bunun genlerini taşıyor. Çok kullanmak isterim. Hiç denk gelemedim Lotus Elise'e ama Alfa 4C ile yakın karaktere sahip. Tabii onun hemen yanında, belki de Skyline'la yan yana olması gereken bir otomobil daha. Hepinizin çok sevdiği RX-7 FD3. Şeyciler iyi bilir. Initial D'ciler iyi bilir arkadaşlar FD3'ü. Bunlar da yine modifiyeli otomobiller. Hemen yanında bir Supra'mız var. Bütün arabalar aslında oynanmış. Stok araba çok yok. Bu arkamdaki V6 Clio arkadaşlar, ben öğrenciyken galeride fotoğrafı var. Satılıktı. Bilmiyorum aynısı mı ama bu da çok... bu aynısı değil herhalde. Biraz daha jantları falan farklı ama V6 çok iyidir. Şu orta bölüm göstereceğim. Yok, göstermiyorum. Orta bölüm fena. Katil bölüm. Klasik bir 911 Carrera çok severim. Kullanma fırsatım olmuştu.
atmosferik candır. Bu hangi oyunda vardı? GTA'da mı vardı? GTA 1. Need for Speed 1. Yani bizim jenerasyon arkadaşlar bu arabayı bilir. Yeni jenerasyonlar pek varlığından haberdar değildir Ferrari'nin. Mondial. Ortadan motorlu diye biliyorum. Aynen V8 3 litre ortadan motorlu. Zamanın yine yenilikçi otomobillerinden. Hemen yanında 360 Modena. Kimisi çok hastadır bu modele. Yani ben 355'i çok daha seviyorum tabi. Ama bu da güzel. Bunun Stradalesi var. O bayağı iyi. Hemen yanında F355'ten önce olan F355'ten önce 348 TB. Aynı çizgilere sahip. Yani çok benzerler. Onun için bu arabayı da çok severim. Hatta bende bunun modeli vardı küçükken. P-Zero lastikleri, hava girişleri muhteşem. V8 3.4 litre 312 beygir. Aslında şimdiye göre düşündün mü güç bayağı düşük. Şimdi yeni nesille karşılaştırdığında ama bunların o mekanik hissi muhteşem. Hemen zaten yanında 355 GTS. Pininfarina. Rengi de güzelmiş. Çok iyi. Bu yandaki çok özel bir otomobildir. Bu Testarossa'dan önce 512 TM değil mi bu? Ha, 512 Testarossa zaten. Bu da çok özel bir otomobildir. V12 arkada motor ya ortadan motorlu diye geçiyor aslında. Yine Pininfarina imzası var. Bu bayağı özel bir otomobildir. Türkiye'de örnekleri tek tük. Şimdi arkadaşlar orta kısma geleceğim. Orta kısım fena. Cinayet tayfa. Orta kısımda başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Murcielago ile başlıyoruz. Cabrio. Yeni neslin temsilcilerinden Murcielago Roadster. Bu da V12. Bence burada en özel otomobillerden bir tanesi. Ben yıllardır zaten ben öğrenciyken de vardı. GT40 Hennessey 1000. Arkadaşlar bu Hennessey Venom modifiyeli, Hennessey modifiyeli, supercharger'lı 1000 beygir bir GT40. Ya GT40 zaten çok özel bir otomobil. Bir de bu Hennessey modifiyeli GT40 Bu araba efsane. Ferrari'ye rakip olarak Tabii. üretildi. Ben normalde hani çok araba konusunda uzman biri değilimdir ama bu arabayı abi hani benim için çok özel bu araba. Abi bence de bu müzenin böyle Nadide örneklerinden nadide biri. örneklerinden bir tanesi. 40 olmasının sebebi GT40 40 inç yüksekliği. Evet. Tamam. Vay reis eyvallah. Eyvallah. 40 inç yüksekliği ve bu araba Ferrari'yi geçen bir araba. Evet, Le Mans'ta geçti. 4 kez üst üste 60'lı Böyle- 70'li 69 yıllarındaydı Evet. galiba. Ferrari'yi geçen arabadır. Zaten eskiye dönük o koltuk tasarımı falan eskiye dönük. Ya eski GT40'ın koltuğu da buna çok benzer. Bu efsane Sahibidir yani. Ya burada ilk üçü oynar bu araba. Aynen. Ama dur bir tane var ki o geliyoruz ona. Herhalde. Bu SL 500'dü galiba ya da SL 600 ama şey modifiyeli Ross muydu neydi ya? Wersteiner jantları vardı. Bunun bir modifiyesi vardı ama hangi firma yapmıştı hatırlamıyorum. SL 600'dü galiba. V12 bu da arkadaşlar. Hemen yanında zaten hani görmüşsünüzdür. SLR. Yani bildiğiniz gerçek SLR. SLR Roadster bir de bu. Hani normal SLR'ı geçtim bir de Roadster'ı. Zamanın çok yenilikçi otomobillerinden bu da. Bu jantlar falan çoğu firmaya şey olmuştur. Fikir vermiştir jant tasarımında. 5.4 litre süper şarjlı V8 617 beygir. Zamanın süperkarlarından. Şimdi bir otomobil var ki İstanbul'da 2 tane var arkadaşlar. Bir tanesi süpercharger'lı. Bir tanesi Yeniköy'ün orada hiç ellenmemiş bir tane var. Ama buradaki var ki bu bayağı dolu bir cihaz. NSX. Saygılar. Bu bayağı dolu. Bu direkt Tokyo'dan fırlamış gelmiş yani. Bozosoku. Kanat manat. Yani bu NSX hakikaten nadide bir parça. Benim model koleksiyonum var. İlk aldığım model arkadaşlar Dodge Viper'dır. Dodge Viper'ın GTS modeli. Şimdi göstereceğim araç da Dodge Viper'ın Limited Edition olan son kasa Viper. Viper yeri ayrıdır. Belki çok güçlü, tutması zordur. İşte vıdı vıdı bir sürü şeyler derler ama bu Final Edition ve yani harika duruyor. 638 beygir. Yani Kıbrıs'a geldiğiniz zaman arkadaşlar mutlaka uğranması gereken bir yer. Bu arada sırf otomobil de değil gördüğünüz gibi burada uçak da var.
Bu da bir planör sanırım. Ne için tam olarak kullanıldıklarını bilmiyorum ama uçağı da var. Otomobillerin arkasını da gösterelim. Bu orta bölüm cinayet. Yani şunun 3.2 VTEC motorunu duymak lazım. Sesini duymak lazım. GT40'ın Hennessy modifiyeli olduğu da zaten solda yazıyor. Bunun yani buraya şeyi koy, yemek falan pişirirsin. Murcielago'nun arkası da yani dead ass. Zaten bunun yapısı kendinden difüzör gibi. Difüzör arkadaşlar ne yapıyor? Alttan geçen hava daha hızlı olduğu için oradaki basınç farkından dolayı arabanın arkasını yere yapıştırıyor ve downforce yaratıyor. Onun için difüzör önemli bir parça spor otomobillerde. Evet, müze böyle arkadaşlar. Mutlaka Kıbrıs'a uğradığınız, geldiğiniz zaman bu müzeye de uğrayın. Çok nadide güzel parçalar var, otomobiller var. Ya bizim gibi petrolhead'ler için tam bir cennet. Şimdi arkadaşlar okulun atölyesine geldik. Niye geldik buraya? Çünkü benim de beraber okuduğum Ersin arkadaşım şu anda güneş enerjili araba projesinin başında. Beraber güzel bir ekiple güneş enerjili arabayı yapıyorlar. Hatta Afrika'ya gidiyorlar. Sasol Solar Challenge'e katılacaklar. Türkiye'den diğer Eskişehir falan da katılıyor. Şimdi atölyeye geldik. Atölyede de ayrı bir şey göstereceğim size. Atölye zaten... Allah, ben dur abi bir dakika. Abi bir dakika. Şunu bir göstermem lazım çünkü hani diyorlar ya, hani diyorsunuz ya ne alırsın diye kendine. Hani ben de size 22B STI alırım diyordum ya. Aha alın size 22B STI. Yalnız plaka niye bu? Tibet'cim çekilir misin? Görüntüyü bozma. Arkadaşlar 22B STI. Yani bunu Türkiye'de göremezsin işte. Bunu Kıbrıs'ta görebilirsin. Oğlum biz buraya niye Burada hazır, dyno da hazır. Şimdi sol tarafı da göstereceğim. O ayrı bir şey zaten. Mustang dyno var. Burada arkadaşlar bayağı oy jantlar falan fena. Hemen yanında modifiye edilmek beklenen bir FD3 var arkadaşlar. Hemen üstünde de bir tane E30 M3. Gördüğünüz gibi. Burası aynı zamanda okulun atölyesi. Burada otomobilleri topluyorlar. FD3 de bayağı dolu bir makine olacak gibi. Arkadaşlar yalnız E30 M3 de gerçekten güzel duruyor. Hemen yanında Rolls Royce. Kelimeler kifayetsiz. Çıldırmak istiyorum. Hoplamak, zıplamak istiyorum. Şunun güzelliğine bak. Ya hepsi güzel de. Şöyle içini de gösterelim. İçi roll barlı falan bir yarış aracı zaten. Egzozlar. E30 M3 diferansiyeli. Benzin pompası. Egzoz geliyor, katalitik. Burada BMW'nin emme manifoldu var. Intake, throttle body. Throttle body. Bap bap. Burada motoru almışlar, toplayacaklar. Diferansiyel ayrılmış. Empower. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi Ersin'le beraberiz. Ersin RA25, şimdi de RA27 oldu. Güneş enerjili arabanın projenin başında. Ama tabii tek başına değil, büyük bir ekip var bunun arkasında. Şöyle göstereyim. Bu geçen sene yarışan araba, değil mi Ersin? 2014'teki yarışan 2014'teki. Bu da Sasol Solar Challenge'da yarışmıştım. Evet. Adventure Class diye 3 tekerlekli arabaların yarıştığı bir klasman vardı. Oradan dünya şampiyonu olarak geldi bu araba. Süper. Bu araba da tamamen üniversitenin içinde, Yakında Üniversitesi'nin içinde geliştirildi. Çok böyle kabaca teknik detaylara girersek, üzerinde 390 tane solar panel var. 400 Harika. tane lityum iyon pili var. Bir tane 1.8 kW'lık motoru var Elektrik arabanın üzerinde. motoru var. Elektrik Hatta motoru şöyle var. hemen araba liftte arkadaşlar. Şimdi yeni Afrika'ya gitti ya, gidiyor yolda. Şu da alt takımları göstereyim size hemen. Bayağı ayarlı coilover amortisör var resmen. Burada bizim için bu arabanın böyle çok ciddi bir değeri var esasında. Bu araba KKTC'de üretilmiş ilk araba. Bu araba plakalanmış bir araba. Plakalanmış. Plakalanmış bir araba. Yani bildiğim muayeneye girmiş arkadaşlar, şu an çıkarıp Sürebilir. İstanbul'a kadar Hiçbir sorun gidebiliriz olmadan yani. Gidebilir bu. Daha güzeli bizim için. Hani buna şasi numarası olaraktan son hanesi 0001'di. Vay. RA27'nin ise 0002 02 oldu artık. Böyle gidecek. Böyle devam edecek. Biz artık her sene veya en azından 1,5 senede bir yeni bir araba üretmeye devam edeceğiz. Süper. Ve açıkçası şimdi klasman değiştirdik yeni yaptığımız arabayla birlikte.
Yeni araba şampiyon olsa da durmayız zaten. Biz her zaman için yarışlara katılmaya, Aynen. dünyanın herhangi bir ucunda yapılan büyük Büyük challenge'lara yer almaya devam challenge'lara. edeceğiz. Bundan sonraki hedef Avustralya herhalde değil mi? Bu sene işte pazartesi günü artık gidiyoruz biz. Evet. 19'unda Afrika'ya. Ondan sonra Süper. gelecek sene de Avustralya'dayız. Arkadaşlar Eskişehir Üniversitesi'nin de işte 9 Eylül Üniversitesi'nin de güneş enerjili arabaları var. Ama kendi mezun olduğum okul yakında o da böyle yapınca ben de zamanında uğraşmıştım. Ama yapamamıştık. Yani olmamıştı. Ersinler tam anlamıyla bu işi iyi yapıyorlar. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da iyi dereceler. Yani yeni araba zaten bayağı hafif falan. İyi bir derece gelecektir eminim. Biz de çok umutluyuz. Çünkü çok ciddi emeğimiz var üzerinde. Aynen. Hani diğer rakiplerin de üzerinde emekleri oluyor. Hiçbir şey demiyorum. Ama çok umutluyuz. Göreceğiz bakalım bir. Biraz daha deneme, tecrübe yarışı Aynen gibi öyle. değil mi? Açıkçası şu anda artık sadece tecrübeyi kapatmaya Evet. çalışıyoruz. Çünkü diğer yarıştığımız takımların 90'ların başında bu işi yapmaya başladığını görüyoruz. Doğru. Artık 15 Bayağı tecrübeyi millet kapatmak. tırla mırla gidiyor yani. Şey Aynen yapıyor öyle. böyle o bayağı organizasyon. Ama yetişeceğiz yani. Yetişeceğiz herhangi tabii. bir şeyimiz yok. Aynen öyle. Çizimleri falan SolidWorks'te kendiniz Hepsi sen SolidWorks'te siz çiziliyor. yapıyorsunuz. Aha. Ondan sonra rüzgar tüneli testleri yapılıyor. Ondan sonra kalıplanıp üretiliyor. Üzerindeki plaka Afrika'da yarıştığımız plaka, bu Plaka. arada. Sasol Solar Challenge. Peki bunu biz takip etmek istesek internetten ya da şeyden canlı yayında internet hani ne yapmamız lazım? Şimdi 20 Eylül'de Hı hı. Afrika'dayız. Evet. Yarışın başlama tarihi 24 Eylül. Tamam. Biz bu Nasıl takip edeceğim biz ben 20 seni? Eylül'den itibaren Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Neo Robotics Lab, Neo Robotics Lab. Nearest University'nin Neo'su, Evet. Robotics Lab. Bu accountların hepsinden elimizden geldiğince canlı yayınlar, özellikle sabahları ve akşamları drone'la canlı yayınlar planlıyoruz. Evet. Takımın günlük ne yaptığını da post edeceğiz. Bunların da hepsi ayarlanmış durumda şu anda. Harika. Biz elimizden geldiğince her şeyi share edeceğiz. Sadece destek bekliyoruz artık. Tamam. Vallahi Otopark.com takipçileri yani şöyle bir ortamda hani bunun yapıldığı için bence takip edeceklerdir. Teşekkür ederim. Ya sırf burayı değil, bunları bu tip şeyleri zaten takip edin. Bunlar çünkü hem ülkeye hem şeye ya bir mühendislik var burada. Bayağı bir uğraş var. Zaten daha önce Eskişehir olsun, 9 Eylül olsun biliyorsunuz bahsetmiştim. Hani bunlar hakikaten öyle kolay projeler değil. Ciddi maliyetler, ciddi destekler lazım. Hani sponsorluklara ihtiyaç var. Onun için Bizim burada bir de bir küçük bir şeyimiz var. Hani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizi Evet. kimse tanımıyor Tanımıyor. esasında ama biz yarışmaların hepsinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak varız. varsınız. Bize Buna daha duyurulur. çok- aynen öyle. Bize daha Duyurulur. çok destek istiyoruz onun için. Aynen lazım. Yani ben gurur duyuyorum açıkçası hem bir okulun mezunu olarak hem de adamlar plakalamış yani yola çıkıyor araba daha ne olsun. Şöyle gösterelim. Bu arada bu atölye de buranın böyle hem işte modifiye merkezi gibi hem zaten arkada parçalar, bagiler, jantlar falan yani tam sizlik arkadaşlar. Kıbrıs'a geldiğinizde uğrayın buralara. Yerlerde tork konvertörleri falan, şanzımanlar. Bir tane solar arabamız. Her şey var. Tony Kart. Zaten Rotax makine var üstünde. Bayağı iyi gider. Böyle arkadaşlar destekleyin. Solar Challenge'ı takip edin. İnternet adreslerini zaten verdik. Facebook, Twitter adreslerini. Buralardan takip edin. Destek verin. Bayağı da keyifli oluyor takip etmek. Çünkü sürekli başlarına bir şey geliyor. Pili bitiyor. O su bozuluyor. Bir şey oluyor. Bayağı heyecanlı yani takip etmesi de. İnşallah olmaz bu sene. Kıbrıs'tan böyle arkadaşlar gelin yakın doğuyu gezin. Müzeyi mutlaka zaten otomobil meraklısıysanız yani direkt sırf burası için bile gelinir. Hava zaten güzel sıcak terledik gördüğünüz gibi. Öyle seviyoruz otomobilleri. Görüşmek üzere.